İnsanların en büyük problemi nedir? En büyük problemi Kur'an-ı Kerim'i okuyup Kur'an-ı Kerim'in içindeki bildirilen ibadet ayetlerinin sadece namazdan, oruçtan, zekattan ibaret olduğunu zannetmektir bence. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de defalarca ne söyleniyor Şahin Hocam? Tefekkür edin diye söyleniyor. Düşünmez misiniz diye söylüyor Allah. Değil mi? İbret almaz mısınız diye söylüyor. Bizi niçin düşünceye sevk ediyor Kur'an'da sürekli? Neden? Yani Allah neden sürekli bize düşünmemizi söylüyor? Çünkü bizim yaratılış gayemizin en önemli unsuru Allah'a imandır. Allah'a imandan sonra ise Allah'ı tanımaktır. Peki Allah'a iman ve Allah'a tanımak hangi temellerde olmalı? Onun icraatında olmalı, işinde olmalı. Görmediğimiz bir Allah'ı tanımamız mümkün mü? Peki görmediğimiz bir Allah'ı tanımamız mümkün değilse Allah bize bu kainata kendini tanıttırmak için göndermiş. Görmediğimiz bir Allah'ı nasıl tanıyacağız? İşte Kur'an'da o dersi veriyor. Biz ise hayatı sadece ibadetleri, namaz, oruç, zekat gibi kavramlar üzerinde bakıyoruz ki bunlar çok önemli. Ama diğer önemli olan konuyu, tefekkür noktasını ihmal ettiğimizden dolayı da Allah'la bağlantımız nerede kalıyor Aykut kardeşim? Sadece namaz kıldığın anlarda kalıyor. Ama tefekkür ibadetine çıkarsanız o zaman Allah'la olan bağlantınız her ana dönüşmüş oluyor. Çünkü bakmış ve görmüş olduğunuz her şey size Allah'ı anlatır. Her şey size Allah'tan bahseder. Allah'ın hikmetini, rahmetini, şefkatini, değil mi? Onun kudretini, ilmini, iradesini görürsünüz. Öyleyse her an Allah'ın huzurunda olduğunuzu hissedersiniz. Sadece namazdayken ve camideyken Allah'ın huzurunda olmadığınızı, aslında her an Allah'ın huzurunda, her an nimetlendirildiğinizi, her an size ikram edildiğini, her an Allah'ın kudretini hissedersiniz. İşte bununla alakalı bir yer okuyalım. Ayet-el Kübra'da bir bölüm. Bakın ne diyor üstad. Kainatta tasarrufları görünen ef'al-i Rabbaniye'nin, ef'al-i Rabbaniye, bakın Allah Rab'dır, Rabbani bir tasarruf. Ne demek? Bütün yarattığı mahlukatın ihtiyaçlarını hikmetle, ölçüyle onlara veren demek. Yani kainattaki bütün faaliyet ne demektir? Rububiyet demektir. Yani rızık vermek, şifa vermek, ihtiyaçların karşılanması, bütün mahlukatın birbiriyle uyum içerisinde hareket etmesinde yardımlaşması, ihtiyacına cevap vermesi gibi her şey rububiyet faaliyetidir. Bu rububiyet faaliyetini yapana biz ne diyoruz? Rab diyoruz. Üstad ne diyor? Kainatta tasarrufatları görünen ef'al-i Rabbaniye'nin ıtlak, ihata ve nihayetsiz bir cihette zuhurlarıdır. Ne demek? Yani Allah'ın bütün esması, dikkat edin, sınırlı mı? Değil, sınırsız. İlmi sınırsız, iradesi sınırsız, kudreti sınırsız, her şeyi sınırsız. Ve o fiilleri, peki bu fiiller, onun yaratma fiilleri, yani mesela bir çiçeğin çoğalma, bir balığın üremesi, bunlarda sınır var mı? Yok. Bir hücrenin hareketi, sınır var mı bunlarda? Yok. Ama biz bir sınır görüyoruz. Bakın ne diyor üstad. Ve o fiilleri takyit ve tahdit eden, yani bir kayıt altına alan, bir hudut, bir sınır veren yalnız hikmet ve iradedir. Şimdi biz ne göreceğiz? Şu kainata bakacağız. Bir rububiyet, bir faaliyet görüyoruz. Muhteşem bir faaliyet, muhteşem bir nizam, muhteşem bir intizam görüyoruz. Bir sınırlandırma var. Bakın benim elimin parmaklarında alelade hücreler böyle uzayıp gitmemişler. Durdurulmuşlar. Parmaklarımın ölçüleri, değil mi? Kolumun uzunluğu, ayaklarımın uzunluğu, ebatlar, ayaklarımın eni, her şey tırnaklarıma kadar, gözümün yapısından büyüklüğüne kadar her şeyde bir sınırlandırılma var. Buraya çok dikkat et Aykut. Yalnız hikmet ve iradedir. Masarların veya da masarların kabiliyetidir. Yani o şey ona tecelli ediyor ama onun tecelli ettiği kadar gözükür. Ne demek? Yani mesela bir güneş bir cama vursa cam şıkır şıkır gözükür. İstidadı çünkü ışığı yansıtma kabiliyetindedir. Ama bir güneş bir masaya vursa o bardak gibi, o cam gibi ışıldamaz. Neden? Çünkü kabiliyeti güneşin tüm özelliklerini gösterebilecek özellikte değildir. Ve serseri tesadüf. Şimdi bakın. Ve serseri tesadüf.
şuursuz tabiat. Bunları üstad niçin böyle kullanıyor? Yani serseri tesadüf. Tesadüf ne yaptığını bilmeyen demektir yani. Ne yaptığının farkında değil. Şuursuz. Tesadüfe onun için serseri diyor üstad. Şuursuz tabiat. Tabiat dediğimiz kainattaki varlıkların bütünü ve bütün işleyişinin adıdır. Şuur var mı? Bilir mi yani? Ağaçlar bilir mi ne yaptığını? Elma ürettiğini, muz ürettiğini bilir mi ağaç? Böyle bir şuuru var mı? Ne yaptığının haberi var mı? Yani gidip sorsanız size cevap verebilir mi? Veya yapmış olduğu işin farkında mıdır? Yapmış olduğu işin nasıl yaptığını biliyor mudur yani? Bilmiyordur. Neden ağaçlar? Çünkü bizim bildiğimiz bir şuura sahip değiller. Dikkat edin. Kör kuvvet. Ne demek kör kuvvet? Yani bir ölçüsü olmayan, nereye gideceğini, nerede duracağını bilemeyen demek. Kontrolsüz güç. Güç değildir. Camit esbab. Sebepler nedir Şahin Hocam? Cansızdır, ölüdür. Peki bu kainatın bütün işleyişini, bu kainattaki bütün rububiyet faaliyetini cansız varlıklara vermek mümkün mü? Çünkü camit esbab, ölüdür. Hiçbir şekilde şuuru, ilmi, iradesi, görmesi bir özelliği yoktur. Ve kayıtsız her yere dağılan ve karıştıran unsurlar. O gayet mizanlı, ölçülü, hikmetli, faydalı ve basirane görerek yapılan bu işler ve hayatlarane ve muntazam, ölçülü ve düzgün, muhkem, çok sağlam olan fiillere karışamazlar. Tesadüf diyorlar ya, tesadüfen oldu kainat. Ya tesadüfen olabilecek kadar bir şuuru, bir ilmi, iradesi olmayan bütün bu intizamlı faaliyetler tesadüfe havale edebilir mi? Diyebilir misiniz mesela şu kitap tesadüfen oldu? Gülerler size değil mi? Ya bu kitabın içerisinde binlerce harf yan yana gelmiş muhteşem kelimeler, o kelimeler birleşmiş muhteşem anlamlar ve manalar oluşturmuş ve ben buradan istifade ediyorum. Cildi ayrı, sayfaların inceliği ayrı, okuma özelliği ayrı, puntaların özellikleri insan okumasına faydalı şekilde ölçülendirilmiş. Tesadüfen oldu desek buna güler insanlar değil mi? Peki nasıl bu tesadüfen diyebiliyorlar? Çünkü hani Allah ayetlerde söylüyordu ya, hiç düşünmez misiniz? Düşünmüyorlar. Düşünsen sen bir kedinin, bir kuşun, bir kainatın, bir yıldızın, bir galaksinin tesadüfen oldu demesine hiç ilmi bir dayanak bulabilir misin Aykut? Nedir bu? Boş bir herze. Saçma sapan sözler tesadüfen. Veya tabiat yapıyor. Tabiatın kendisi sanat eseri değil mi Aykut? Kendisi sanat eseri yani. Sanat eseri. Sanat eseri diyorlar ki bu bunun sanatkarıdır. Mümkün mü böyle bir şey? Değil. Belki faili Zülcelal'in emriyle nasıl oluyor bu kainattaki işler? Faili Zülcelal'in emriyle, iradesiyle, kuvvetiyle zahiri bir perde-i kudret olarak istimal olunuyorlar, kullanılıyorlar. Yani şu gördüğünüz kainattaki bütün işleyiş, bir zerreden bir galaksiye, değil mi? Bir çiçekten bütün mevcudattaki bütün faaliyetler bir ilmin, bir iradenin, bir kudretin tezahürü. Yoksa tesadüfen olamayacak, tabiata havale edilemeyecek, camit esbaba verilemeyecek kadar muhteşem bir düzen kainatta var. Bunlardan bir iki misal okuyalım. Bakın birincisi, Üstad bir iki misal verecek. Bunlardan ayetlerde bize ne söylüyor ve anlamamız gereken mana nedir? Bakın birincisine diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin bal arısına ilham etti. Ayeti okuyoruz ya. Bakın ne var burada? Rabbin bal arısına ilham etti. Dağlardan kendine evler edin. Nahl suresi. Şimdi biz bunu okuduk. Ne anlamamız gerekiyor? Yani kainatın sultanı olan Allah niçin bize bu ayette arıya ilham ettiğini ve arıya dağlardan kendinize ev yapın diye emrettiğini söylüyor bize. Ne çıkaracağız buradan? Bakın. Evet bal arısı. Üstad bunu tefekkürle bu ayeti tefsir ediyor. Evet bal arısı. Fıtratça. Şimdi bal arısını lütfen zihninizde canlandırın. Bal arısı fıtratça, vazifece, öyle bir mucize-i kudrettir ki, öyle bir kudret mucizesidir ki, koca sure-i Nahl, Nahl suresi ne demek? Arı demek.
onun ismiyle isimlendirilmiş. Çünkü o küçücük bal makinesi. Harika bir gıda değil mi bal? Harika bir gıda. Muhteşem. İnsanın taklidini yapamadığı bir muhteşem gıda. Aynı zamanda bir şifa değil mi? Aynı zamanda bir ilaç. Ve enteresan ne? Hiç bozulmayan bir gıda. Doğru mu? Bozulmuyor. Yıllar geçiyor, yüzyıllar geçiyor, bozulmuyor. Çünkü o küçücük bal makinesinin, dikkat edin, zerrecik başında. Düşünün ya, şu kadar bir şey balarız. Onun ehemmiyetli vazifesinin mükemmel programını yazmak. Nerede bal arısının yapacağı işlerin programı? Başında. Soruyorum arkadaşlar, lütfen düşünün. Bal arısı, bal yapmak nedir? Bununla alakalı bir kimya eğitimi almış mı? Peki uçma eğitimi almış mı? Bal yapmak için gerekli olan çiçekleri tanıyor mu? Hangisini alıp ne yapacağını biliyor mu? Böyle bir eğitimden geçmeden çok kısa bir sürede, değil mi? O kovandan çıktıktan sonra bir anda sanki her şeyi biliyormuş gibi, her şeyden haber varmış gibi, her ilme hakimmiş gibi gidiyor, çiçeğe gidiyor, poleni alıyor, ayaklarına bulaştırıyor, onları yiyor, getiriyor, kovan yapıyor, altıgen köşeleri haline getiriyor. Neden? Çok daha fazla tasarruflu bir iş yapabilmek için muhteşem bir kovan içerisinde, muhteşem bir peteğin içerisine harikulade bir rızkı koyuyor. Nerede oluyor bu işler? Hadi hesap edin, arının küçücük başında. Neyi yazmak dedi üstad? O bal yapma, petek yapma, kovan programını yazmak. Küçücük karnında arının, taamların, yiyeceklerin en tatlısını koymak ve pişirmek. Ve süngücüğünde ne koymuş Allah bir de ona? İğne koymuş. Düşünün, şimdi biz bir tane uçak yapıyoruz. Ya değil mi? Şimdi bir uçan, neydi yaptığımız o güzel uçak? Sihalar yapıyoruz, bak seviniyoruz, hoşumuza gidiyor değil mi? Biz siha yapmak için yıllarca uğraşıyoruz. İşte biraz kanatların büyüklüğünü yapmak için bir yıllarca daha çalışıyoruz. Bir özellik eklemek için yıllarca mühendisler çalışıyor. Gece gündüz çalışıyor. İnanılmaz bir gayret, inanılmaz bir cehd gösteriyorlar. Doğru mu? Seviniyoruz. Bomba taşıyabiliyor artık diyoruz. Düşmanı bulabiliyor diyoruz. Lazer güdümlü diyoruz. Sevinmiyor musunuz? He? Bütün bunlar olurken bir tane arı birkaç gün içerisinde çıkıyor. SİHA'nın yanından şşt diye geçiyor. Şimdi hangisinde daha yüksek teknoloji var? Arı tesadüfen oldu. SİHA'larda mühendislik gerekiyor, bilim gerekiyor, fizik bilmek gerekiyor, aerodinamik bilmek gerekiyor, bilmek gerekiyor da bilmek gerekiyor, havayı bilmek gerekiyor, yer çekimini bilmek gerekiyor, kainattaki fizik kanunları bilmek gerekiyor. SİHA yapmak öyle yani çok büyük bir yazılım gerektiriyor, her şey gerektiriyor. Arı o tesadüf. Saçmalığı anlıyorsunuz değil mi? Bu kadar adam böyle geçiyor. Arı tesadüfen abi. Tabiatın gereği. Ya arıdaki kanatlar SİHA'da var mı? Arıdaki özellikler SİHA'da var mı? Arıdaki o muhteşem özellik var mı? Senin SİHA'n gıda üretiyor mu? Yanlış anlaşılmasın. SİHA'ları seviyorum. Yani gurur duyuyorum, iftihar ediyorum. Ama sadece anlayın diye söylüyorum. Buna muhteşem özellikler verirken SİHA'da mühendislik, yazılım bir sürü şey verirken arıyı nasıl bu kadar çabuk geçiyorsun? Yani tesadüfen oldu ya. Tabiatın gereği. Ne tabiatın gereği ya? Muhteşem ilmi, iradeyi, muhteşem oradaki sınırsız ilmi görmüyor musunuz yani? Üstad bunu anlatıyor. Dersin başı neydi? Tefekkür etmiyoruz. Düşünmüyoruz. Arı geçiyor, arı. Sinek, sinek. Ya senin o sinek dediğin şeyde muhteşem şeyler var. Süngücüğünde zihayat azaları tahrip etmek, öldürmek hasiyetinde özelliğinde bulunan zehir var değil mi? İğne var değil mi? Bak kendini müdafaa, koruma için bir silah takılmış. Zehiri o uzuvcuğuna ve cismine zarar vermeden yerleştirmek neyi gösterir? Nihayetsiz bir dikkati.
Ya küçücük bir cismin, arının içerisinde organlar var. Böyle inanılmaz bir incelikte kanatlar var. Muhteşem bir renk, değil mi? İç sistem var. Yani sinir sistemi var, sindirim sistemi var. Var da var. Ya bu muhteşemliği göremiyor musunuz ya? Harikulade. Ne lazım böyle bir şey yapabilmek için? Nihayet dikkat ve sonsuz bir ilim. Neden? Ya arının vücudunda, bu açık değil mi? Arı güneşle alakalı mı Taner? Havayla alakalı mı? Kainattaki yer çekimi, fizik kanunuyla alakalı mı? Peki bunlardan bir haberi var mı bu arının? Yok. Öyleyse nihayetsiz bir ilim sahibi güneşi kim yarattıysa arıyı o yaratmıştır. Havayı kim yarattıysa Aykut, havayla istifadeli uçuyor değil mi arı? Öyleyse arıyı da o yaratmıştır. Arıya kanadı da o takmıştır. Anlaşılıyor değil mi? Düşünün. Allah söylüyor, düşünün. Dikkat, ilim ile gayet hikmet. Peki arı faydalı mı? Yaptığı bal faydalı mı? Değil mi? Bakın bilim adamlarına, dünyada arılar olmasa değil mi? Dünyanın, insanlığın sonu gelir diyorlar. Niye bunu diyorlar? Hem de bunu Einstein demişti herhalde. Ne enteresan. Çünkü arının hem yaratılışı muhteşem hem de ondan istifade edilen şeyler muhteşem. Öyleyse gayet hikmet, yani muhteşem bir fayda ve irade ile, irade olmazsa arının kanatlarının ölçülerini kim belirleyecek? Diyebilir misiniz SİHA'yı yapan adamlarda bir irade yok? İrade olmasa, yani neyi nasıl yapacaklarını, kanadın ölçüsünü nasıl tutacaklarını bilmeseler, irade sıfatlarını kullanmasalar bir SİHA, bir uçan cisim yapabilmek mümkün mü? Çünkü hepimiz biliyoruz, bir fiilin hayata geçirebilmesi için, sonunda eser olabilmesi için hayat, ilim, irade ve kudret gibi sıfatlar gerekiyor. İrade ile ve tam bir intizam ve muvazene ölçüyle olduğundan, peki sonuç buysa, şimdi şuna havale edilebilir mi Erhan? Şuursuz. Yani arıyı kim yaptı? Düşünüyoruz şimdi biz. Allah dedi ya bize, düşünün. Ben arıya ilham ediyorum diyor. Biz düşünün şimdi. Biz arı nasıl oldu? Allah düşünün, akıl erdirin, fikir yürütün, beyin fırtınası yapın diyor. Şuursuz, intizamsız, ölçüsüz olan tabiat ve tesadüf gibi şeyler, soruyorum, bu arının yaratılışına karışabilirler mi? Kim iddia edebilir arıyı ben yaptım diye kainatta bir şey? Toprak diyebilir mi ben yaptım diye? Güneş diyebilir mi arı benim eserim diye? Diyebilir mi arkadaşlar? Ya da arının vücudundaki atomlar, biz baş başa kafa kafaya verdik. Bir arı nasıl yapılır? Önce onun programını hazırladık, sistemini çözdük. Ondan sonra işte uçuş takımlarını hazırladık. Bal üretim tesislerini kurduk içerisinde. Biz arının içindeki atomlar bir araya geldik, bunu yaktık diyebilirler mi? Ne kadar saçma geliyor değil mi? Çocuklara söylese onlar bile gülerler. Ama dikkat edin, bu size gelen saçma fikir, inanan bir sürü insan var. İsimlerine de ateist diyorlar. Tesadüfen olduğuna inanıyorlar. Tabiatın iktizasıyla olduğuna inanıyorlar. Bir yaratıcının varlığını apaçık olmasına rağmen göremiyorlar. Elbette bunlar bir arının yaratılışına müdahale edemezler ve karışamazlar. İşte bu üç cihette mucizeli bu sanat-ı ilahiyenin ve bu fiil-i Rabbaniyenin bütün zemin yüzünde. Şimdi düşünün, burası son kısım, bitiriyorum. Arıdan her yerde var mı? Dünyanın her yerinde var değil mi? Peki yaratılışları aynı anda milyarlarca mı? Evet. Peki bir karışıklık görüyor musunuz? Yani o peteklerden arılar çıkarken farklı farklı mı çıkıyorlar? Yoksa aynı iç sistem, aynı dizayn, aynı özellik, aynı amaç, aynı gayeyle mi çıkıyorlar? Birbirinden farklı dünyanın bütün ülkelerinde arılar peteklerden çıkıyor. Çıkar çıkmaz
Gidiyorlar aynı güneşi kullanarak yön tayin ediyorlar. Aynı havayı kullanarak havanın etkisiyle uçuyorlar ve gittikleri yerlerde ne yapacaklarını biliyorlar. Gelip petekte ne yapacaklarını biliyorlar. Kendilerini nasıl savunacaklarını biliyorlar ve hepsi bunu aynı anda yapıyor. İşte bütün zemin yüzünde hadsiz arılarda aynı hikmetle, aynı dikkatle, aynı ölçüde, aynı anda, aynı tarzda bu arıların ortaya çıkması ve zuhuru ve arıların her yere istila etmesi, ihata etmesi bedahetle, apaçık bir şekilde arıları yaratan Allah'ın birliğini gösteriyor. Apaçık bir şekilde. Ya ne diyor Allah? İşte arılar bir tayfadır. Bir arıyı kim yarattıysa Aykut, bütün arıları da o yaratmıştır. Neden? Çünkü aynı mühür, aynı sikke, aynı damga vardır. Ve taklit edilemezlik mührü la ilahe illallah ile konulmuştur. İşte üstad diyor ki bak, düşün, tefekkür et. Arı bir misal. Her şeye bak. Her şeyde Allah'ın varlığını ve birliğini göreceksin. Bu sana büyük bir huzur verecek. Ve o zaman Kur'an'ı anlamış olacaksın. Neden Allah bize düşünmez misiniz? Hiç akıl erdirmez misiniz diyor. Bunu fark edeceksiniz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor Hakan? 1 saat tefekkür, Allah'ın ve Allah'ın yarattıklarını düşünmek, 1 sene nafile ibadetten daha hayırlı ve daha sevaplıdır. El Fatiha.